7 gün dayanabilir dünyada. 7 gün. Neden? Çünkü petrol stoğu en fazla 7 gün idare edebilir. Silahlı kuvvetlerde bu en yüksek standart NATO'dadır. O da 1 aydır. Buradaki uçak görev grubundaki uçaklar şu bölgedeki bütün devletlerin vurucu unsurlarından daha fazla. İran istihbarat servisinin İsrail bacağının başındaki adam İsrail ajanı çıktı. Buradan çıkartılacak ders çok fazladır. Peki İran ne yaptı bugüne kadar? İran gerçekten bir İsrail düşmanı mıydı? Türkiye için son derece önemli bir yer var. Güney Azerbaycan. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Yine haritanın başındayız ve sıcak bir gelişmeyle aslında İsrail ile İran arasında olan son gelişmeler üzerine konuşuyor olacağız ama genelde şu an güncel bugünden baktığımızda konuşulan hava operasyonu, hava saldırısı, dronların etkisi, sahaya ne olacağı, füze sistemleri ama deniz cephesi çok fazla konuşulmuyor gibi dikkatimi çekiyor. Aslında orası da ağırlığı olan ya da devreye girdiğinde çok farklı bir yere getirecek olan süreci bir nokta. Deniz noktasına baktığımızda hocam siz nasıl değerlendirirsiniz şu an mevcut sahadaki askeri varlığı? Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'de bir gücü var. Kızıldeniz'de varlığı var. Bahreyn'de olmak kaydıyla burada 5. filosu var. Amerika Birleşik Devletleri. Uçak gemisi var. Destroyerleri, kruvazörleri var. Ve bunların üzerinde Tomahawk'lar var. Balistik füzeler var. İsrail tek başına İsrail değil biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Ve bu bölgede yani balistik füzelerle İran çok ciddi şekilde etki altına alınabilir vaziyette. Zaten denizden çevrelenmiş durumda. Şimdi İran'ın burada Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme, yani kendi kuvvetleriyle Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek petrol akışının durdurulması ya da durdurulmamasını sağlama etkisi var. Bu da bir gerçek. Şimdi o yüzden denizdeki bu kontrol mekanizması, yani denizin ve Hürmüz Boğazı'nın kontrol mekanizması özellikle Basra Körfezi'nde dünyaya petrol akışını da ve doğal gaz akışını da, sadece boru hatlarıyla gitmiyor çünkü. Boru hatlarından daha fazlası gemilerle gidiyor. Ham petrol ve doğal gaz. Bu akış eğer durursa ya da kısıtlanırsa, azalırsa dünyada petrol ve doğal gaz fiyatları yukarıya çıkar. Ve bu aynı zamanda altın fiyatlarının da yukarıya çıkması demektir. İşte bu durum denizlerin kontrolünün dünya ekonomisine ve insanların hayatına ne kadar etkili olduğunu gösterir. Aslında bu bölge Irak petrolü, Suudi Arabistan petrolü, Katar petrol ve doğalgazı, Umman petrol ve doğalgazı, bu bölge Körfez bölgesi, Kuveyt, bunların hepsi dünya petrol ve doğalgazının arzını etkileyebilecek, dolayısıyla fiyatını etkileyebilecek durumda. Böyle bir kısıtlama, işte bu İran-İsrail savaşının etkilerinden bahsedecek olursak aslında böyle bir durumda denizden çıkışın kısıtlandığı, tehlikeli duruma geldi. Gemilerin bombalanması, gemilerin hedef alınması vesaire durumunda dünya endüstrisi, sanayisi de çok zorlanır. Petrol akışının en fazla özel sektör 7 gün dayanabilir dünyada. 7 gün. Neden? Çünkü petrol stoğu en fazla 7 gün idare edebilir. Silahlı kuvvetlerde bu en yüksek standart NATO'dadır. O da 1 aydır. 1 aylık stoğu vardır NATO ülkelerinin. 1 ay sonra tanklar bile yürümez. Uçaklar uçmaz, gemiler yüzmez. Ama özel sektör en fazla 7 gün dayanabilir. O yüzden bu tür krizler dünyada sadece bu bölgeye etki etmez,
dünyanın her tarafına etki eder. Peki Amerika'nın buradaki denizlerdeki varlığı askeri anlamda, şimdi bir bu konusu var, bir de olaya müdahil olma senaryosu var. Evet. Olası bir durumda nasıl müdahil olabilir ya da süreci nereye götürür? Nasıl Şimdi değerlendirebiliriz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede 3 tane önceliği vardır. 1. İsrail'in bekası ve güvenliği. Bu standarttır. 2. Petrolün batıya serbest akışının sağlanması. Bakın görüyor musunuz? Petrol batıya serbest akmazsa ne olur? İşte bütün amaç. 3. Orta Doğu'da ABD'den başka güçlü aktör olmaması. Tamam. ABD ve müttefiklerinden başka. Şimdi burada İsrail'in bu saldırılar, İsrail'in bekası ve güvenliğini sağlarken ABD'den başka ve müttefiklerinden başka Orta Doğu'da başka bir gücün olmasını engellerken petrolün batıya serbest akışının da bir şekilde sağlanması lazımdır. Bu sağlanacaktır. Yani bu 3 gün 5 gün kısılsa da bu sağlanacaktır. Bunun mutlaka Amerika Birleşik Devletleri gibi devletler petrol fiyatlarının yükselmesinden de ve diğer aktörler mesela Rusya da bundan fayda sağlayacaktır. Petrol fiyatı yükselirse Rusya ekonomisi müthiş fırlar gider. O yüzden talep de artar onlara. Bu arada petrol fiyatının yükselmesi Çin ekonomisini vurur. Ona da menfi etki eder. Bak, bir taşta kaç kuş vuruyorlar. Çin'i zor duruma sokuyorsun. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya bir müttefiklik ilişkisi içerisinde İsrail'in bekasını ve güvenliğini arttırıyorsun. İsrail'in genişlemesini sağlıyorsun. Şimdi olay ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Okyanusu'nda, Basra Körfezi'nde, Kızıldeniz'de ve Akdeniz'deki varlığı bu alanı kontrol etmek içindir. Petrol ve doğalgazı kontrol etmek içindir. Bu varlıkları bir anda olmadı. Böyle bir süreçten bahsediyoruz ama. Bu çok uzun zamandır böyle. Sanki bugünü bekliyorlardı diyebilir miyiz? Devamlı böyle. İran-Irak Savaşı'nda böyle değil miydi? Irak'ta 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı'nda değil miydi? Her zaman burada. Suriye'de böyle değil miydi? Devamlı askeri varlıklarını bulundurarak burada kendi kontrolleri dışında bir hareket yapılmasını engellerler. Yani Gazze meselesinde bile ya. Gazze meselesinde dahi şurada küçücük Gazze. Şurası Gazze işte. Bak şurası Gazze işte. Şurası. Sadece şurası. 2 tane uçak görev grubu geldi buraya ya. 2 tane uçak görev grubu. Buradaki uçak görev grubundaki uçaklar şu bölgedeki bütün devletlerin vurucu unsurlarından daha fazla. Yani uçak sayısından bahsetmiyorum yani. O tipte, o özellikteki uçakları topladığın zaman buradaki bütün hava kuvvetlerinin Türkiye'den tut Mısır'a kadar olan bütün hava kuvvetlerinden daha fazla aslında. F-35'leri, F-18'leri, F-22'leri var. Ya bizde olmayan uçaklar var. Uçak sayısına bakmamak lazım. Etkinliğine bakmak lazım. Adam ama buraya geldi. Burada bile bak bu operasyon yapılıyor. İsrail için yapılıyor. İsrail benim için bir numara. Kimse karışmasın diye 2 tane uçak görev grubunu gönderdi buraya. Cüzdanı verdi. Şimdi gelelim bugünlerde ne oluyor? Ne oluyor meselesi? Bir benzerlik söyleyeceğim şimdi. Şimdi buradan adam burada füzelerle bilmem neler saldırdı mı? Sadece füzelerle de saldırmadı biliyor musun? İran'ın içerisinde İHA üssü kurmuş adam. İran'ın içerisinde İHA kontrol merkezi kurmuş. Füzeleri kontrol merkezi kurmuş. Bu İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarının, Genelkurmay Başkanı dahil, Karakol Kuvvet Komutanları dahil oturdukları lojman değil de işte apartmanlar onlara işaretlemiş. Sadece o katları vurmuş. Onların evlerini vurmuş. Yani alttakini vurmamış, üsttekini vurmamış, yandakini vurmamış. Müthiş bir istihbarat ağı kurmuş. Nerede kurmuş bunu? İran'ın içerisinde kurmuş. Nasıl oluyor bu? En büyük düşmanına böyle bir yol açmak. Ya biliyorsun İran istihbarat servisinin İsrail bacağının başındaki adam İsrail ajanı çıktı geçen yıl. Hatırlıyor musun? Evet. Bak şimdi. Şu hareketi gördün mü? İran'ın içerisinde, İran'ın derinliklerinde adam nükleer tesise bilmem neyi vurmayı geç, bütün komuta heyetini yok etti evlerinde yatakta yatarken. Müthiş bir istihbarat ağı değil mi? Bu neyi hatırlatıyor sana? Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı örümcek ağı operasyonunu. Ta içlerdeki. Evet. Hatırladın mı? Kim yapıyormuş demek ki? Yöntem nasıl? Aynı yöntemle Rusya'yı dağıttılar.
aynı yöntemle İran'ı dağıtıyorlar. Şimdi o zaman burada bir şey söyleyelim. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye içerisinde yapmış olduğu İsrail ajan operasyonu ne kadar önemliymiş. Değil mi? Evet. Ve İsrail ajanları kimler çıktı? Muhafazakar kılıklı adamlar çıktı. Evet, Filistinli bile vardı içinde. Tabii Filistinli bile vardı. Bir tane önemli bir üniversitenin öğrencileri, Filistinli öğrenciler İsrail ajanı çıktı. İsrail herkesi, her şeyi kullanabilir. Onun için çok uyanık olmak lazım. Ya lojmanında, ya evinde, apartman katının içerisine sokuyor. Yatak odasına ya. Bak o yatak odasında vuruyor. Salonu değil, yatak odasını. Apartmanı bulmak ayrı. Apartmanı bulduktan sonra o katı bulmak ayrı. O katı bulduktan sonra onun yattığı yeri bulmak ayrı. Ki en korunaklı yerlerden bahsediyoruz. En korunaklı yerlerden bahsediyoruz. Yani böyle nasıl bir istihbarat ağıyla karşı karşıyayız. Onun için buradan çıkartılacak ders çok fazladır. Peki İran ne yaptı bugüne kadar? İran gerçekten bir İsrail düşmanı mıydı? İran olmasa İsrail bu kadar silahlanır mıydı? Dünya kamuoyunda meşru gösterilir miydi? Değil. 1979'da İran rejimi nerede kuruldu aslında? Paris'te. Hümeyni nereden geldi? Paris'ten. Geçici hükümet nerede kuruldu? Paris'te. Hangi uçakla geldi Tahran'a? Air France'da. İlk söylediği laf ne? Siyonist İsrail'i haritadan sileceğiz. Batı şeytandır dedi ama şükür namazını kılarken arkasında Amerikan Büyükelçisi vardı Hümeyni'nin. Ve haham vardı. O görüntüler var. Şimdi ortalıktan saklanıyor ama biz bunu tespit ettik, yayınladık Türk'teki. Şimdi peki İran'ın görevi neydi o zaman? İran'ın görevi, yani Şah rejimi güya Batı'ya müzahirdi değil mi? Ama yeterince etkili değildi. Buradaki amaç ne demiştik? İsrail'in bekası ve güvenliği. Yani bekası, gelişmesi, büyümesi, bilmem nesi falan güvenliğiydi. İran, Lübnan'da güya İsrail'e karşı bir örgüt kurmuştu. İsrail de bunu bahane etti, Lübnan'ı işgal etti. Suriye'de onu işgal etti. Efendim, Yemen'e saldırıyor. Gazze, İsrail destekli gruplar, İran destekli gruplar var, bilmem ne var diye bunlar yapıldı. Ve İsrail'in nükleer silah sahibi olmasının önü açıldı. Neden? İran çünkü İsrail'e saldıracak. İran'ın müthiş füzeleri var. Bunlar da çarşaf bu İran yönetimi de. Füzeler şöyleydi, füzeler böyleydi, füzelerimiz şuraları kapsıyor, buraları kapsıyor. İsrail'e şöyle vururuz, böyle vururuz derken İsrail hem silahlandı hem de dünya kamuoyunda silahlanmam benim son derece meşru, gerekli falan dediler değil mi? Şimdi aslında İran rejimi görevini tamamladı. Şimdi bu ortada büyük Orta Doğu projesi var. Yani Büyük Orta Doğu projesi dediğiniz şey BOP eşittir BIP. Büyük İsrail projesi. O da ne? Irak'ta bir yer. Irak'ta kendisine müzahir yapın. Suriye'de kendisine müzahir yapın. Bunlar da biliyorsunuz KCK'nın parçaları. Yani bu yapılarla birleşir. Şimdi İran'da da gene bu sözde Büyük İsrail projesinin parçası olan bu 4 parçalı Kürdistan dedikleri yer var. Oranın da kopması lazım. İran'ın parçalanması lazım ve İran'ın içerisinde Batı'ya müzahir tekrar yeni bir yönetim gelmesi lazım. Öyle görünüyor. Zaten bunlar da Batı'nın adamıydı ama bu artık bu rollerini tamamladılar, bu görevlerini tamamladılar, bu iş bitecek. Ama parçalama demişken Türk nüfusu içinde bir parantez açsak. Çok önemli. Çok önemli. Ona geleceğim şimdi. Şimdi burada peki parçalanırken Türkiye ne yapacak? Türkiye için son derece önemli bir yer var. Güney Azerbaycan. İran'daki Türk nüfusu. 35 milyon burada var. 10 milyon da diğer yerlerde var. 45 milyonluk bir Türk nüfustan bahsediyoruz. Türkiye'nin demografik yapısının bozulmaması açısından burada da bir fırsat vardır. Nasıl bir fırsat vardır? Güney Azerbaycan'daki Türkler nasıl hani Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyindeki yapılar bilmem neler var. Güney Azerbaycan'la da Türkiye oradaki Türklere sahip çıkarak, oradaki Türk nüfusu Türkiye'ye akuple ederek mutlaka demografik yapısını hem
sağlamlaştırmalı Türkiye. Hem de bölgedeki nüfusunu buradaki İran'daki Türk nüfusu yoluyla arttırmalıdır. Çünkü İran parçalanmaya gidiyor. Daha önce söylemiştik. Önce İran'a bir askeri müdahale, sonra iç karışıklık, sonra yeniden bir devrim. Bu arada burada parçalanmalar olacak. O parçalanmalarda mutlaka Güney Azerbaycan dediğimiz Türk kesimi ve diğer bölgelerde yaşayan Türkler mutlaka Türkiye'ye müzahir bir yapı içerisine büründürülmeli. Hatta Türkiye ile entegre olacak şekilde bir yapıya dönüşmelidir. Bu Türkiye açısından da son derece önemlidir. Terörist yapılarla mücadele açısından da, Türkiye'deki bölücülüğün önüne geçmesi açısından da son derece önemlidir. Her kriz fırsat da oluşturur. O fırsattan yararlanmayı bilmek lazımdır. O yüzden bunu çok önemsiyorum ben. Bizim Güney Azerbaycan Türkleri, sadece Güney Azerbaycan Türklerine değil, İran'ın içerisindeki Türkleri mutlaka kendimize müzahir bir yapı içerisinde kılmamız lazımdır. Görünen odur ki İran büyük bir karışıklıklara gebedir. Görüyoruz zaten. İran Cumhurbaşkanı bile Türk. Amirim, peki ilk baştaki soruya onda da bir geleyim isterim. Şimdi bu senaryonun ilerlediği halinde dediğiniz gibi işte bir hava harekatı, hava saldırıları, sonra belki karadan müdahaleler ama üçüncü cephe yine deniz cephesi olacak. O cephede devreye girdiğinde nasıl bir senaryo görüyorsunuz? Askeri anlamda hangi taktikleri belki görüyoruz? Bir deniz savaşına döner mi aslında karaya doğru da? Şöyle bir kere şunu söyleyelim. İran'ın doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleriyle bir deniz savaşı yapabilecek kapasitesi pek yok. Denizaltısını yapıyor vesairesini yapıyor ama bunların hepsi kısıtlı imkanlar. Burada yapılmak istenen şey Basra Körfezi'nin güvenliği ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanmasıdır. Çünkü petrolün ve doğalgazın buradan serbest çıkışının sağlanması, emniyetle çıkışının sağlanması lazım. O yüzden Hürmüz Boğazı'nın karşısında hemen İran deniz üsleri vardır. Bu deniz üslerine gerçekten etkisiz hale getirmek için ciddi şekilde bir taarruz olabilir. Yani görüyorsunuz zaten. Taktik aynıdır. Suriye'de devrim oldu ama İsrail Suriye'nin tekrar bir güçlü bir silahlı kuvvetinin olmaması için sürekli olarak askeri üslerine, askeri merkezlerine saldırılar yapıyor. Onlar etkisi. Bunlar da aynı şeyi yapacak. Burada rejim değişikliği bile olsa çok güçlü bir devlet olsun istemeyecekler. O yüzden de şimdiden burayı yok edecekler. Peki yine en sonunda 5. filoyu tekrar bir paranteze açsak. 5. filo Bahreyn'de merkezi. Etkisi. Tabii 5. filo Bahreyn'de ve burası Hint Okyanusu'nu, Basra Körfezi'ni ve Kızıldeniz girişini kontrol eder bu gemilerle, buradaki üsleriyle. Hem uçakları, uçak gemileri, hem denizaltıları, nükleer denizaltılar da dahil olması üzere, muhripler ve kruvazörleriyle çok büyük bir güçtür. Nasıl bir ordu gücünden bahsediyoruz? Mesela kara gücüyle kıyasladığımızda o 5. filonun. Vurucu bir güçtür bu. Üstündeki uçaklar ve denizaltılarıyla ve balistik füzeleriyle vurucu bir güçtür. 5. filo merkezi Bahreyn olmasına rağmen dağınık bir vaziyettedir. Bütün bu bölgeyi kontrol altına alabilecek vaziyettedir. Yani etki altına alabilecek vaziyettedir. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Türk Deniz Kuvvetleri neden gelişmek zorundadır? İşte bundan dolayı gelişmek zorundadır. Büyük devlet olmak istiyorsan, büyük devletlerin baskısından kurtulmak istiyorsan güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmak lazımdır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için.